Nefis Yemek Tarifleri Mutfağı'nda bugün kırmızı kadife pasta hazırlıyoruz. Tam ölçüsüyle pastane lezzetindeki bu nefis pasta tarifini sizler de evinizde gayet kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Dilerseniz hemen tarifimize başlayalım. Öncelikle 4 tane yumurtanın akını ve 1 fiske tuzu köpük köpük oluncaya kadar yaklaşık 4-5 dakika çırpalım. Diğer taraftan da karıştırma kabında 4 tane yumurta sarısı ve 1 su bardağı şekeri çırpmaya başlayalım. Yarım çay bardağı ılık suyu da ilave ederek çırpmaya devam edelim. Şimdi beyazlaşan karışıma 1,5 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilyayı ekledikten sonra pandispanya hamurunu tekrar çırpalım. Şimdi hamura renk vermesi için kırmızı gıda boyasını ekleyerek hamur tamamen kırmızı oluncaya kadar çırpmaya devam edelim. Ben şu anda bayrak kırmızı renginde bir boya kullanıyorum. Bu yüzden 1 tatlı kaşığı kadar da kakao ilavesi yapacağım. Kullandığınız boyanın tonuna göre gerekirse kakao ilavesiyle rengi koyulaştırabilirsiniz. Başta yumurta akından hazırladığımız köpüğü de hamura ilave edelim. Spatula ile köpüğü söndürmeden sürekli aynı yönde nazikçe karıştıralım. Şöyle pandispanya hamurumun kıvamını da sizlere yakından göstereyim. Bulut gibi çok hafif bir hamur hazırlamış olduk. Artık tabanına yağlı kağıt yerleştirdiğimiz kelepçeli kalıba aktarabiliriz. Merak edenler için ben şu anda 19 cm çapında bir kalıp kullanıyorum. Aşağı yukarı bu ölçülerde herhangi bir kelepçeli kalıbı da kullanabilirsiniz. Pandispanya kekimizi önceden ısıtılmış 180 derece fırında 35 dakika boyunca pişmeye bırakalım. Güzelce kabaran ve pişen keki fırından aldıktan sonra iyice soğuması için bekletelim. Oda sıcaklığına geldikten sonra kalıptan çıkaralım. Kekin üstündeki fazlalığı süslemede kullanmak için bir kenara ayırdıktan sonra kalan kısmı 3 eşit parçaya keselim. İlk katı servis tabağına yerleştirdikten sonra birkaç kaşık sütle kekimizi ıslatalım. Daha sonra hazırladığımız krem şantiden biraz alarak üzerini kapatacak şekilde sürelim. Bu aşamada kekin tamamen soğuduğundan mutlaka emin olmanızı tavsiye ederim. Aksi halde krem şanti kolaylıkla eriyebilir ve ortaya hoş olmayan bir görüntü çıkabilir. Ben bu tarifte toplamda 2 poşet krem şanti kullandım. Eğer krem şanti sevmiyorsanız pastacı kreması kullanarak da bu tarifi hazırlayabilirsiniz. İkinci ve üçüncü katı da yine sütle ıslatıp aynı şekilde yerleştirdikten sonra pastanın kenarlarını ve üzerini krem şanti ile kaplayalım. Şimdi ilk başta ayırdığımız kek parçalarını rondoda çektirerek ufalayalım. Çektiğimiz parçalarıyla pastanın üzerine süsleyebilirsiniz. Bu aşama tamamen size kalmış. Dilerseniz tamamını da kek parçalarıyla kaplayabilirsiniz. Pastayı en az 2-3 saat kadar eğer vaktiniz varsa da bir gece buzdolabında dinlendirmeyi unutmayın. Doğum günlerinde veya özel günlerinizde evde keyifle yapabileceğiniz, hazırlaması çok pratik, çok lezzetli bir pasta tarifi. Hemen şöyle bir dilim olarak sizlere içinde yakından göstermek istiyorum. Kıvamına, ölçüsüne, lezzetine çok güvendiğim, adı gibi kadife kadar yumuşacık bu pastayı denerseniz Nefis Yemek Tarifleri uygulaması üzerinden yorumlarınızı ve fotoğraflarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın. Videoyu vakit ayırıp sonuna kadar izlediğiniz için özellikle teşekkürler.